Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Serinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Yanımda kim mi var? Kendini tanıtmak ister misin? Tamam, merhaba. Azerice mi konuşayım, Türkçe mi konuşayım? Türkçe. Tamam. Ben Hori. Yaşımı söyleyeyim mi? Söylemeyeyim bence. İstiyorsan söyleyelim. Kızlar yaşlar olmasın. Tamam, sen bilirsin. Tamam, 25 yaşım var. Gürcistanlıyım ben. Aslında Gürcistan'da doğdum ama Azeriyim. Azeri Türküyüm, öyle diyeyim. Üniversiteyi bitirdim, turizmi bitirdim. İşte 3 yıl falan turizmi bitirdim ama maalesef turizmde hiç çalışmadım. Yani o alanda hiçbir zaman çalışmadım. 3 yıl televizyonda çalıştım. Evet. Nerede? Gürcistan'ın içtimai kanal, ya bilmiyorum Türkçe. Yani Gürcistan işte en televizyonlarından birinde çalıştım. Ünlü, evet. Böyle. Peki kaç yıldır buradasın? Kaç yıldır? Yıl olmadı daha ama inşallah olur. 5 aydır, evet, tahminen 5 aydır buradayım. Nasıl gelme isteği? Neden Türkiye'ye geldin de? Ben aslında 2 yıl önce olmuştum burada. İstanbul'da ve Ankara'da olmuştum. Doğrusunu söylersem İstanbul tamam, çok güzel. Çok güzel İstanbul ama yaşamayı hiçbir zaman düşünmedim İstanbul'da aslında. Sonra Ankara'ya geldik arkadaşlarımla. Ankara'ya gerçekten aşık oldum. Bilmiyorum ne, çok insan sevmiyor mesela Ankara'yı. Evet. İşte burada yaşayan arkadaşlarım var, Türk arkadaşlarım. Hepsi diyor ki gitmek istiyoruz falan, siz neden seviyorsunuz, niye gelmek istiyorsunuz buraya falan filan. Ama işte ilk geldiğimde o kadar böyle, nasıl diyeyim, işte yoldaydık, birilerine bir şey soruyorduk falan. Herkes böyle çok içten yardım etmek istiyordu, ne bileyim. Yani ilk o şey var ya, bir yere gidiyorsun ve ilk izlenim, evet. O ilk izlenim bende çok ayrı bir yer bıraktığı için. Sonra Gürcistan'a döndüğümde şey demiştim kendi kendime. İnşallah bir gün gidip Ankara'da yaşarım. Ama gerçekten bunu söylemiştim. İşte projeyle geldim, Erasmus projesiyle geldim, EVS'le. Projem bitti. Kaç aylık? 2 aylıktı aslında, evet. Eylül'de geldim ben, işte Ağustos'un sonuydu. 2 aylıktı, sonra 2 ay yine uzattım. İşte short term yaptım, 2 aylık. Projem maalesef bitti ama ben işte buradayım yine. Peki Türkiye'nin nerelerine gittin, nerelerini gezdin? Türkiye'nin İstanbul'a gittim tabii ki. Kapadokya'ya gittim. Burada fotoğrafını görüyorum şu an. Eskişehir'e gittim. Antalya'ya gittim. Antalya aslında çok farklı. Yani nasıl diyeyim, sanki Türkiye çok farklı ve çok güzel bir şehir. Ben Antalyalıyım, biliyorsun değil mi? Öyle mi? Ben Antalya'dan geldim. Bilmiyordum. Peki bu gittiğin yerlerden en beğendiğin yer neresi oldu? Tamam, böyle diyeyim. Aslında en beğendiğim demeyelim de mesela şu an fotoğrafı da gözüme aldım. Kapadokya çok farklı. Yani çok farklı bir şehir. Onun başka bir yeri var bende mesela. Antalya çok farklı. Eskişehir'i çok sevdim. İsterim orada yaşamayı. Hatta gerçekten küçük ve çok tatlı bir şehir bence. Sanki küçük Venedik gibi o var ya orada orası çok güzel. Evet. İstanbul'daki yani başka bir ayrı. Hepsini ayrı seviyorsun. Evet, doğru. Ama hepsini ayrı seviyorum. Hepsini saydın, Ankara'yı saymadın. Zaten Ankara'da yaşıyorum. Ankaralıyım ben artık. Ankaralı. Tamam. Buraya geldiğinde Türklerle arkadaş olmuşsundur, Türk arkadaşlar. İlk geldiğinde mesela kimlerle tanıştın? İlk geldiğimde ilk kimi gördüm? Projeden yabancılarla mı tanıştın? Aslında ilk geldiğimde evet yabancılarla tanıştım. İşte İtalyanlar, Makedonyalılar olsun, Albanyalılar. Arnavut. Ha, evet, Arnavutluk. Evet, Arnavutluk. Sonra işte bizim biliyorsun conversation club'lar falan oluyor. Orada Türkler de geliyordu. Ama doğrusunu söylersem yani Türkiye'de olmama rağmen Türklerden daha çok yabancılarla beraber projeden dolayı. Ama var tabii ki Türk arkadaşlarımız da var. Peki Türklerle ilk tanıştığında sence yabancılara nasıl davranıyor? Türkler yabancılara nasıl davranıyor? Ya da sana nasıl davranıyor? Tamam, ben böyle diyeyim. Bak, Türkiye'de Azeri olmak çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ben mesela çok şanslı hissediyorum Azeri. Hatta
5 aydır ben Azeri olduğumdan, Türkçe bilmiyorum nasıl diyebilirim. İşte kullanıyorum bunu, iyi bir şekilde kullanıyorum Azeri olduğumu. Polis olsun mesela, polis işte şey yaptığı zaman kimliğinizi gösterin falan diyorum Azeri'm. Ha öyle mi? Çok iyi Azeri kardeşlerimiz falan. Böyle şey, çok sıcakkanlı. Bize karşı çok, bana karşı mesela Azeri'ye karşı çok sıcakkanlılar. Ben burada kendime tamam yabancıyım ama yabancı gibi hissetmiyorum. Yani burası ne bileyim ikinci vatan gibi bir şey ya benim için. Böyle. Türkler zaten hani Azerileri öyle. Yani. Bir de şey diye bir şey var ya, daha önceden duymuştum şimdi. Azeri denmesini sevilmiyor diye bir şey. Evet, böyle, Azeri Türkü. Evet veya evet Azeri Türkü. Onu demek daha doğru. Aslında onu demek daha doğru, yani o daha doğrusu. Azeri Türkü daha doğru. Çünkü Azeri diye bir millet yok. Azeri Türkü daha doğru, evet. Yanlış söylemeyeyim diye sordum da. Azeri Türkü. Peki Gürcistan'da Türk arkadaşların var mıydı? Yani buraya gelmeden önce Türk bir tanıdığın arkadaşın var mıydı? Buraya gelmemişten önce Türk arkadaşım şu an düşünüyorum, bence yoktu. Hayır yoktu. Yok. İlk burada. Evet. Hatırlıyor musun ilk tanıştığın Türkiye nasıl bir izlenim uyandığını? Tamam, ilk tanıştığım Türk... İsim vermene gerek yok istemiyorsan. Tamam, hayır problem değil, Doğukan'dı. Ne bileyim çok yani dediğim gibi hiç o bize karşı, biz zaten Azeri'den 3 kişiydik biz ilk geldiğimizde. Bize karşı çok iyiydi, çok böyle işte sıcakkanlı karşıladı hepimizi, beraber gittik kafeye falan sohbet ettik. Yani ne bileyim ben Türkleri gerçekten çok seviyorum, yani hiç yabancı gibi görmüyorum. Böyle. Peki diğer yabancılara nasıl davranır? Gözlemledin mi hiç? Türkler mi diğer yabancılara? Ya bize tamam, bize başka davranıyor. Yani çok farklı. Azeri, evet. Bence aslında ne bileyim ya, bence işte benim tanıdığım Türkler, bilmiyorum hepsini tabii ki şey yapamayacağız ama. Senin gördüğün benim ortamdaki böyle diyeyim, ortamdaki Türkler çok iyiler. Bizde zaten projede herkes çok böyle, herkes birbiriyle çok iç içe, çok mihriban mı diyorsunuz, çok samimi. Türkler de yabancılara karşı bence iyiler ya. İyiler bence. Peki tanıştığın Türkler ilk sana ne sordu yani? Çok aldığın soru genellikle ne soruyor? Merak ettikleri bir şey olabilir, ne bileyim. Azeri Türk olmanla ilgili bir şey olabilir, bilmiyorum. Şey soruyorlar, aslında nerelisin diyorlar, diyorum Gürcistanlıyım. Azeriyim, böyle, nasıl yani, nasıl oluyor falan diyorlar. Diyorum işte o zamanlar işte Azerbaycan toprağından gelmişler falan filan, böyle. Aslında ben de tam olarak bilmiyorum. O konulara girmek istemiyorum. Yanlış bilgi. Evet, yanlış bilgi vermek istemiyorum. İşte diyorum mesela Almanya'da yaşıyor Türkler. Türkler ama onlar. İşte biz de Azeri Türk'üz ama Gürcistan'da yaşıyoruz. Gürcistan toprağında yaşıyoruz. Böyle. Ona şaşırıyorlar. Evet, ona şaşırıyorlar. Sonra bir de şey biliyorsun ya, işte Azerilerle Türklerin böyle yanlış anlama sözleri falan var. Onları hep şey yapıyorlar. Evet, o konular. Farklı anlamayı. Evet. O konular oluyor bayağı. Buraya geldiğinde, Türkiye'ye geldiğinde ne şaşırttı seni? Bu neymiş ya? Çok garip dediğin böyle. Öyle mi? Bir şey. Veya hani iyi anlamda da olabilir, kötü anlamda da olabilir. Ne şaşırttı? İşte en çok mesela Ankara'da ben bunu gördüm. Bizim yaşadığımız yer Kızılay'da yaşıyoruz. Orada işte her yer reklamlar. Her yer, binalar hepsi reklamlar. İşte şeyler, ne bileyim iş yerleri, ilanlar, kuaförler yani. Azerbaycan'da da Gürcistan'da çok şey yok mu? Böyle büyük billboardlardan bahsediyorsun yoksa binaların üstündeki? Binaların üstündeki var ya, işte reklamlar olsun, ne bileyim numaralar olsun, işte doktor ne bileyim ne. Her yer bence Türkler. Tabela olarak da Tabela, evet. Onlar böyle. Ben aslında ilk geldiğim gün falan çok böyle şey yapmamıştım. Ama sonradan böyle bakıyordum. Yukarıya bakıyorum, yukarıya kadar. Düşünsene işte 7 katlı falan binada yukarıya kadar çıkıyor tabela. Yani Gürcistan'da ve Azerbaycan'da okey olabilir ama Gürcistan'da ben hiç ne bileyim bence rastlamadım. Yok, bence yok. O şaşırtmıştı daha çok beni. Başka böyle yani özel bir şey yoktu. Böyle wow dediğim bir şey yoktu yani. Keşke Gürcistan'a veya keşke Azerbaycan'a da götürmek istediğin dediğin ne var? Yani kültürel olabilir, işte yemek olabilir, her türlü şey olabilir genel olarak. Tamam. Yani bu orada da Gürcistan'da da olsaydı veya Azerbaycan'da da olsaydı dediğin ne var? Gürcistan'a ne götürmek isterdim buradan? Dürüm. Dürüm çok yemek iyi. yani. Evet, yemek. Hayır, baklava. Dürüm değil, baklava. Çok seviyorum. Yani çok aşırı çok seviyorum. Peki. Bence dünyanın en muhteşem şeyi ve bence
asıl mutluluk odur. Ya bana göre asıl mutluluk odur gerçekten. Ama Azerbaycan'da vardır herhalde. Evet, Azerbaycan'ın kendisini işte baklava diyoruz biz ona. Baklavası var. O da çok güzel ama Türkiye'ninki bence aşırı güzel. Ya anlatamıyorum ben. Gürcistan'a mı götürmek istedim? Gürcistan'a evet onu götürmek. Tamam, Gürcistan'da var işte Türk lokantalar falan var, Türk restoranlar falan var. Ama maalesef tabii normal yani bu tadı, buradaki tadı vermiyor. En sevdiğin yemek ne peki? Türk yemeği değil mi? Evet. En sevdiğim Türk yemeği çorba seviyorum. Yayla çorbasını çok seviyorum. En sevdiğimi demeyeceğim. En sevdiğimi demeyeceğim. Sevdiklerim diyeyim. Tamam. Yayla çorbasını çok seviyorum. Bu arada yayla çorbası hani yoğurtlu olduğu için genelde yabancılar, tabii sen Azerbaycan Türk'ü olduğun için bu yoğurtlu, tuzlu şeyler alışıksın da evet. Çorbada çok yemiyorlarmış yani. Hani yoğurtlu olduğu için ilginç geliyorlarmış. Onlar tatlı olarak tükettiği için yani. Mantı seviyorum. Dürüm. Çok iyi. İskender kebap seviyorum tabii ki. O biraz ağır ama çok güzel. Maalesef et yemiyoruz burada, çok pahalı. Evet. Çok pahalı ya. Gürcistan'la Azerbaycan'a göre daha ucuz. Gürcistan'da Azerbaycan'da yani çok ucuz. Yani buradan 5, tamam yedik tabii ki ama kafelerde falan yani eve alıp pişiremiyoruz. Pahalı olduğu için. Peki Gürcistan'da diyeyim daha çok herhalde orada yaşadığın için. Orada peki buraya göre pahalı olan veya ucuz olan şey. Mesela dedin et daha ucuz Gürcistan'da. Pahalı olan bir şey var. Bence buraya göre, bak bir şey söyleyeyim, bence restoranlar falan burada daha ucuz, onu söyleyebilirim. Pahalı olan şey, orada kiralar çok pahalı, çok pahalı. Yani ben mesela işte okuduğum zaman ailemden kenarda yaşıyordum, başka bir şehirde yaşıyordum ve çok pahalı ve bir şey söyleyeyim, burada işte arkadaşlarımın evine falan gidiyorum, Türk arkadaşlarımın, 3 odalı falan. İşte fiyatını söylüyorlar, bu fiyata kalıyoruz diye ben şok geçiriyorum, nasıl ya, çok iyi ya. Mesela 1000 TL'ye yaşıyorlar ve 1000 TL bizde 500 lari. 500 lari bizde bir odalı bilen evde yaşayamazsın yani, çok pahalı. Başkentte. Tiflis'te, evet Tiflis'te çok pahalı. Başka ne bileyim. Orada mesela şey çok ucuz. Burada şey pahalı geliyor bana. İşte yol, metro, bas falan. Ulaşım. Evet, ulaşım pahalı geliyor bana sanki. Ama şehirler arası otobüsler falan bence iyi. Gürcistan'la hep biz şey yapıyoruz biliyor musun? Mesela bir şey aldığımız zaman hemen çeviriyoruz böyle. İyi falan filan böyle. Evet, genelde yabancılar da Türkiye dışından gelenler kendi işte currency yani kendi paralarını çevirip. Onu ilk geldiğim zamanlarda daha çok yapıyordum ama şu an çok yapıyorum. Evet, alışın. Evet, büyük ihtimalle yani bilmiyorum geri gitmek istiyor musun da gidersen eğer yani bir küçük bir süreliğine bile olsa orada TL'ye çevirmeye başlayabilirsin yani şey oluyor. Peki başına gelen ilginç, komik bir olay. Komik de olmak zorunda değil yani iyi de olabilir, kötü, ilginç dediğin. Tamam, işte başıma gelen ilginç bir şey oldu. Kapadokya'ya gittik biz arkadaşlar, işte 2 ay önce falandı. Biz normalden, Kapadokya zaten çok uzak değil, kaç saate gittik? 4-5 saate gittik galiba, hatırlamıyorum tam olarak. İşte bize dediler balonlar sabah saat 7'de falan kalkıyor. Evet. Biz de gittik, oraya vardığımızda neredeyse Kapadokya değil de o da şehir otogara, orada şehrin otogarına vardığımızda neredeyse saat 1 falandı geceye gibi düşün. Çok soğuktu, oralar bayağı soğuktu ve otogardayız şu an. Bize dediler aslında oradan her dakika başı şey çıkıyor, otobüsler Kapadokya'ya doğru çıkıyor diye. Gittik otogara, diyor ki çıkmıyor. Otobüs falan yok yani, sabah işte saat 6'da falan çıkacak. 5-6'da çıkacak. Ne yapalım diyoruz. İşte bir arkadaşım, Azeri arkadaşım, bir de biz training'den gelmiştik aynı gün. Azeri arkadaşım bize bilet falan aldı. Bize sormadan bilet falan almıştı. Ben buradan selam söylüyorum. İşte otogardayız. Çok soğuk ve orası nasıl bir otogar biliyor musun? Ankara'nınki falan güzel yani, sıcak oluyor ama çok soğuk orası. Hiç kimse yok. Bizden başka hiç kimse yok. Bir de kediler falan dolaşıyor orada. Düşünsene. O kadar yani. İşte ben çok sinirliyim. Bir de şeye baktık, havaya baktık, diyorlar ki çıkmayacak balonlar. Bir de o sorun oldu. Evet. Rüzgardan. Evet, rüzgardan dolayı işte balon çıkmayabilir falan filan. Ben artık böyle kafamı yemiş durumdayım. Herkesle böyle çok kötü konuşuyorum falan, iyi geldik biz diye. Sonra işte 3-4 saat böyle hepimiz bir de o kadar şey giymemiştik yani, bilmiyorduk öyle olacağını, o kadar soğuk olacağını. İşte donduk, sonra otobüse gittik. Otobüsle Kapadokya vardığımızda daha 1 saat falan vardı yine balonların kalkmasına. Orada cami vardı. Dedik hadi gidelim camiye.
uyuyalım bir saat falan. Düşünsene iyi ki açıktı. Her zaman açık oluyor değil mi galiba burada? Ya genelde bazı illerde kapalı da olabiliyor aslında. Normalde benim bildiğim hep açık oluyor diye biliyorum. Evet, işte orada gittik camiye. Bir saat falan orada uyuduk. Ben uyumadım tabii ki. Çocuklar uyudular. Sonra gittik balonlara. Tabii ki balonlara binemedik. Yine pahalıydı. Gerçekten çok pahalı. Sadece fotoğraf çektirdik falan. TL ile mi söylüyorlar yoksa? Hayır, euroydu. Ben Euro falandı bence. ben de- O da bizim işte bir aylık malimiz. değil yani. Düşünsene. Çok pahalı ya. Evet maalesef. Güzel. Ama güzeldi, çok güzeldi. Ya böyle düşününce sadece o var aklımda kalan. Bir de polislerle bir şey yaşamıştık biz. Kızılay'daydık, orada da biliyorsun her yer polis dolu, her yer. İşte polis şey yaptı, diyor ki gel buraya. İlk önce tabii ki Türkiye'li olduğumuzu şey yaptı sandı. Diyor ki kimlikleri çıkarın. Çıkardık diyor, bu ne? Bir de bize de Gürcistan kimliği, yani Gürcistanlı olduğumuz için. Diyor ki bunu, diyorum ki Gürcistan kimliği. Neredesiniz diyor, Azeriyim. Oo öyle mi falan. Bir de biliyorsun o zamanlar biraz Karabağ konusu falan, o savaş falan vardı. Hemen şey dedi böyle kardeşiz, eğer lazım olursa biz buradan gideriz falan filan. Yani ben burada kötü bir şey yaşamadım, yani nasıl diyeyim, hiç bir gün bile böyle pişman olacağım bir şey yaşamadım. Polisler tarafından olsun, işte herkes, arkadaşlarım bana diyor ki Huri sen Azeri olduğunu çok böyle iyi tarafından kullanıyorsun burada. Polis görünce hemen Azeriyim, ooo kardeşim falan. Öyle yani, iyi. Genelde yani kimse çok kötü bir şey anlatmadı. Belki Ankara'dan da dolayı olabilir şimdi. Olabilir, evet. Belki arkadaş çevrenizden veya yaşadığınız bölgeyle ilgili de olabilir de. Duymadım yani, beni de sevindiriyor açıkçası kötü bir şey Ya ben duymadım. hayır, belki ya zaten bir şey söyleyeceğim sana, bilmiyorum niye. İşte bizimle gelen başka gönüllüler var ya, yabancılar olsun, işte İtalyanlar falan olsun, Gabriel'i tanıyorsun. Hiç kimse gitmek istemiyor. Gönüllülük projesi bittikten sonra hiç kimse gitmek istemiyor. Çok kötü hissediyor herkes kendisini. Bilmiyorum, belki düşünsene biz İstanbul'da olsaydık daha da farklı olabilirdi ama çok insan beğenmiyor Ankara'yı, ama ya bence yaşamak için çok güzel bir şehir. Bence. Genelde öyle çok böyle sessiz, güzel ama polis çok. Evet. Ben de yani Antalya'da hiç bu kadar... Hiç Antalya'da, evet, Antalya'da onu doğru söylüyorsun. Ben de ilk defa bu kadar polisi burada gördüm. Özellikle Kızılay'da görünce şaşırmıştım, dedim hani bu kadar polis karakolda görmedim hani. Aynen. Bu arada mesela işte hafta sonu çıkamıyor Türkler falan. Biz turist olduğumuz için. Ben aslında turist değilim şu an. Dur. 5 aydır buradayım. Turist değil mi? Evet yani hafta sonu falan çıkabiliyoruz normal. Gece 9'dan sonra falan böyle. Yani bize şey yapmıyor ya. Hayat bize güzel. Hayat bize güzel, evet. Ama garip yanı mesela Türkler de genelde Ankara'da yaşayanları, gerçi bilmiyorum, genel olarak konuşuyorum, gençlikte onlar da yurt dışına gitmek istiyor ya. Evet, onu diyordum işte, Türk arkadaşlarımız var, hepsi diyor ki ya biz buradan kaçmak istiyoruz, siz burada yaşamak istiyorsunuz, niye yani, neden? Ama bence yabancı olarak Türkiye'de yaşamak iyi. Bence de yani ben de konuştuğum kadar. Niye biliyor musun, işte parayı çeviriyorsun falan, bir de euro falan alıyorsan ve onu TL'ye çeviriyorsan çok iyi. Yani Türkiye'de dil bilmek de iyi. Mesela evet. Yabancı olunca direkt bir iki dille geliyorsun genelde dışarıda. Türkiye'de sadece Türkçe konuşuyoruz biz. Başka yani tamam, bilen var, artmaya da başladı ama genelde çok kesin bilmiyor. Ama genelde bence yani Türkler o kadar da İngilizce o kadar da iyi değil mi Türklerde yoksa? Yani değil, büyük ihtimalle biraz eğitim sistemimizde bir alakası olduğunu düşünüyorum. Ama bir şey söyleyeceğim ben sana. Ben Türkiye'de eğitim sisteminin daha iyi olduğunu biliyordum. Şimdi de öyle biliyorum, bilmiyorum ya, mesela Ankara işte student şehri diye, öyle değil mi? Çok öğrenci var. Şu an büyük ihtimalle yoktur da, bu pandemi nedeniyle herkes kendi şehrine dönmüştür da öyle yani. Antalya'da nereye gittin? Onu merak ettim, sırf merak için. Tamam, Antalya'da biz Antalya'da çok muhteşem günler yaşadık. Biz 5 günlük training'ti. İşte düşünsene, en iyi otellerden birindeydik biz. Bir de denizin yanındaydı. Hafta sonuydu, lockdown'da çıkamıyorduk. Türkler tabii ki çıkamıyordu. Biz normal gidiyorduk işte. 2 saat training oluyordu, sonra gidiyorduk denize. Şehir içinde falan mıydı? Evet, şeydeydi, Konyaaltı'ndaydı. Ha. Evet, Konyaaltı'ndaydı. Sahile gittin. Sahildeydik, her gün yüzüyorduk, Aralık ayında düşünsene. Evet, yüzüyorduk falan. Sonra işte şehrin merkezine gittik, kale içi falan, oralara gittik. Gerçekten. Tamam, her yerini gezemedik ama gördüğüm kadarıyla çok güzel. Başka demek istediğin bir şey var mı, söylemek istediğin? Demek istediğim bir şey, ne bileyim, ben şimdilik istiyorum Türkiye'de yaşamayı, yani gitmek istemiyorum. Tamam, Gürcistan'da yaşamak istemiyorum. Genellikle istemiyorum orada yaşamayı.
Aynen. Gel. Evet. Yani elinden geldiği sürece burada kalacaksın. Şimdilik evet burada kalacağım ama büyük ihtimalle sonra başka bir projeyle başka bir ülkeye bakalım. Kanalından bahsetmek ister misin? Devam edecek misin? Buradan takipçilerine belki. Evet. Takipçilerim merak ediyor. Aslında... Niye video gelmiyor bu kanala? Oy çok merak ediyorlar eminim. Her gün benim videolar falan. Nerede filmde yorum olarak yazıyorlar. Aslında arkadaşımla konuşuyorduk onu. Diyor ki istersen ya gerçekten bir şey yapabilirsin ama bilmiyorum ya. Hatta Antalya'da olduğum zaman vlog çektim. Şey yapmadım. Ama düzenlemedim. Evet editlemedim maalesef. O da kaldı öyle sonra sildim videoları falan. Sildim videoları. Neden? Ne bileyim ya dedim neyse ya boş vereyim. Ama sağlık olsun. Çok güzel sağlık olsun. Ben aşağıya koyuyorum o zaman. Tamam benim devam edeceksin bari. Tamam. Ya devam edeceğim evet. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Lockdown olan günde geldin. Evet. Görüyorsun yani çok fedakarlık yapıyorum. Polis falan çağırsaydı yani benim deport falan derler. Tamam. O zaman kapanışı ben yapıyorum. YouTuberci olarak. Bugün Doruk'la beraber Türkiye'de Azeri olmak nasıl bir şey ondan konuştuk, onu konuştuk. Bence güzel geçti. Azeri Türk'ü mü yazmam lazım? Azeri Türk'ü yaz. Tamam. Kesinlikle sonra seni bombalamasın da Azeri diye bir millet yok Azeri Türk'ü falan diye. Galiba bu sen Azeri diyebiliyorsun ama Azeri Türk'ü olmayan biri diyemiyor. Biraz öyle gibi sanki. Ya aslında bir şey söyleyeceğim. Mesela onu şey yapmıyorlar. Böyle ciddi olarak şey yapmıyorlar mesela. Neden Azeri dedin diye. Böyle şakalaşıyorlar. Bir de biliyorsun zaten Türklerle Azeriler arasında bayağı şakalar var, sözler var. Evet. Yanlış anlama sözler falan onlar çok iyi. Ama böyle tabii ki ciddi manada demiyorlar. Şikayet öldürmüyorlar falan. Neden Azeri dedin? Hayır ama Azeri Türkler daha doğrusu. Tamam bugünkü videomuzu kapatıyoruz. Konuğuydum. Ne yapsınlar kanala? Abone olun tabii ki. Kanala abone olun. Burada durup benim YouTube kanalımı da şey yapacak oraya. Aşağıda bir yerlere evet. Linkini bırakın. Orada vlog çekiyor gittiği şehirlerde, ülkelerde. Olur inşallah. Atacak videoları. Neyse görüşmek üzere. Görüşürüz.